Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün vadeli işlemlerde yeni başlayanların ya da bunları bilmeyenler için vadeli işlemlerde en çok bana sorulan soruların birkaç tanesini derledim. Bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Bunların cevaplarını vereceğim. Bence bunlar herkesin merak ettiği çok önemli sorular. Videodan da anlaşılacağınız üzere buna vadeli işlemlerde işte merak edilen sorular tarzına bir başlık atıp buna 1 yazacağım arkadaşlar. Çünkü ilerleyen zamanlarda bunun 2, 3, 4'ünü muhakkak çekeceğim. Çünkü vadeli işlemlerle ilgili bilinen pek çok yanlış var. Bu nedenle pek çok kaybeden arkadaşımız var. Bunun için de nasıl görüyor insanlar vadeliyi? İşte bir canavar olarak görüyor. Çok zor bir yer olarak görüyor. Arkadaşım sen kumar olarak oynarsan, bilmeden oynarsan vadeli işlemler zaten son derece tehlikelidir. Çünkü kumar tehlikeli bir alışkanlık. Ama bunu bilerek oynarsan bulunmaz bir nimet olduğunu düşünüyorum vadeli işlemlerin. İlk önce şunu söyleyeyim. Vadeli işlemlere ilk kez giriş yapacaklar için aşağıda vereceğim link üzerinden tıkladıklarında ya da referans bölümüne Türkçe yazarlarsa %10 daha az bir komisyon öderler. Şimdi arkadaşlar ilk başta başlayalım. Funding hesaplama. Funding hesaplama ve funding neye etki eder arkadaşlar? Şimdi bununla ilgili işte gelen sorular. Hocam benden çok fazla fonlama masrafı kesti. Funding, fonlama masrafı kesti neden? Şimdi arkadaşlar ilk önce şundan bahsedelim. Bütün konuda bahsedeceğim bütün detaylar örnek üzerinde göstereceğim. Aslında şunu etki ediyor. Arkadaşlar bir şeyi vadeli işlemlerde ya da spot piyasada bir ticaret yapıyorsunuz. Yani bir şey alıyorsunuz ve sonrasında satıyorsunuz. Şimdi bunu normal hayatımızda uygulayalım. Şimdi siz 1 kilo mandalina aldınız arkadaşlar. 10 liraya aldınız. 1 kilo mandalinayı 15 liraya sattınız. 5 lira kar edersiniz arkadaşlar. Bunu 2 tane alırsanız arkadaşlar 20 liraya alıp 30 liraya satarsınız ve 10 lira kar edersiniz. Yani bir şeyi alıp satarken önemli olan bu malzemenin büyüklüğüdür arkadaşlar. Şimdi neden büyüklük önemli? Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Funding'de büyüklük neden önemli? Şimdi şöyle bir örnek verelim. Bakın ben 24 kaldıraçta açık bir pozisyonda 1.115 tane Bitcoin'e almışım arkadaşlar. Şimdi ben nasıl bir fonlama ücreti ödeyeceğim ya da fonlama ücreti alacağım? Bu arada arkadaşlar funding, fonlama ücreti ve bir sonraki anlatacağım konuların hepsini aşağıda açıklamalar bölümünde bütün videoları var. Linklerini bırakıyorum. O videolar üzerinden önce onları izleyin soru sormadan. Sonrasında tabii merak ettiğiniz soru olursa şey yaparız, cevaplarız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar funding'de, fonlama ücretinde pozisyona verdiğiniz paraya göre değil, açtığınız büyüklüğe göre para ödersiniz ya da para alırsınız arkadaşlar. Şimdi benim açtığım pozisyonun büyüklüğü ne arkadaşlar? 1.115 BTC'lik işlem açmışım arkadaşlar. Şimdi bakın 1.115. Şu an BTC'nin değeri ne arkadaşlar? 18.222. Fonlama saatinde de böyle olacağını düşünelim. 18.222. Ne kadarlık bir pozisyon açmışım arkadaşlar ben? Toplam 20.317 dolarlık bir pozisyon açmışım. Şimdi funding'e bakalım. Kaç arkadaşlar? Artı %0 bakın %0.08 diyelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bölü 100 eşittir çarpı 0.08. Bakın 16.25. Şu an funding artıda olduğu için eğer saat 7 olursa arkadaşlar funding bildiğiniz üzere akşam 7'de, gece 3'te ve sabah 11'de yapılıyor arkadaşlar. Ben ne kadar ödeyeceğim arkadaşlar? Tam 16 dolar funding ödeyeceğim. Short pozisyonda olsaydım da bu işlem büyüklüğünde 16 dolar funding'i almış olacaktım. Şimdi diyorsunuz ki niye bu kadar yüksek? Ben 100 dolarlık pozisyon açmıştım. Arkadaşım senin 100 dolarlık pozisyon açman önemli değil. 100 dolarlık gidip 125 kaldıraçla işlem açarsan sen aslında ne kadar 12.500 dolarlık bir işlem açmış oluyorsun. Daha büyük bir işlem açmış oluyorsun. Her zaman ne önemliydi arkadaşlar? Miktar önemliydi. Çünkü sen elindeki paranın fazlasıyla bir pozisyon açtığın için dolayısıyla açtığın pozisyonun büyüklüğüne göre funding ödersin. Bakın size, büyüklük. Büyüklüğüne göre funding ödersin ya da alırsın.
Burada fazla funding ödüyorum ya da fazla fonlama alıyorum diye bir şey yok. O zaman fazla ödüyorsan büyük bir pozisyon açmışsındır. Kar edeceğin zaman da büyük bir kar edersin. Zarar edeceğin zaman da büyük bir zarar edersin. Burada hiç kimseye bir ayrıcalık yoktur. Bu iş matematiktir arkadaşlar. Birinci soruyu böyle cevapladık. Şimdi ikinci soru aslında buna benzer. Mantık olarak buna benzer ama komisyon neden yüksek? Nasıl az komisyon öderim? Şimdi bu da tamamen arkadaşlar komisyon büyüklükle alakalı bir şey. Yani siz bir tane Bitcoin açıyorsanız bir tane Bitcoin'lik komisyon ödersiniz. İki tane Bitcoin açıyorsanız iki Bitcoin'lik komisyon ödersiniz. Şimdi buradaki komisyon ücretleri ne arkadaşlar? Vadeli işlemlerde eğer maker olursanız 10.000'de 2, taker olursanız 10.000'de 4. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Arkadaş pozisyon açıyor. 100 dolarlık açıyor. 125 kaldıraca dayıyor. Aslında 12.500'lük bir pozisyon açmış oluyor. Bakın. Şimdi bunu 10.000'de 2'den hesaplarsam 10.000'de 10.000 bölü 10.000 eşittir çarpı 2 dersem 2,5 dolar komisyon ödüyor. Şimdi arkadaşım beklediği ne aslında? Yani 100 dolarla açmış ya. 100 şöyle yapalım. 100 bölü 10.000 eşittir çarpı 2. Bu kadar bir komisyon ödemeyi düşünüyor. Açtığınız pozisyon 12.500 dolarlıkken o 100 dolarlık komisyon ödemeyi tabii ki bekleyemezsiniz arkadaşlar. Vadeli işlemlerde çünkü bir kaldıraç uyguluyorsunuz. Siz 12.500 dolarlık bir işlem açtığınızda tabii ki 12.500 dolarlık bir komisyon ödeyeceksiniz. Bunun mantalitesi bu kadar basit. Yani açtığınız pozisyonun büyüklüğü yine komisyonda neymiş? Etkiliymiş. Siz komisyon hesabınızı yaparken yine size'ınıza göre yapacaksınız. Örnek arkadaşlar 1.115 açmışım. Ne kadardan açmışım arkadaşlar? 18.049'dan açmışım. 18.049 eşittir bölü 10.000 bakın eşittir çarpı 2. Ben bu pozisyonu açarken ne kadar komisyon ödemişim arkadaşlar? 4 dolar komisyon ödemişim. Bunu unutmayın. Neye göre hesapladım? Size'ıma göre hesapladım arkadaşlar. Nasıl daha az komisyon öderim diyorsanız arkadaşlar bunu da aşağıda paylaşacağım. Şurada postpone diye tıklarsanız her zaman 10.000'de 2 komisyon ödersiniz. Yani maker olursunuz. Şimdi bunu da geçtik. Üçüncü soru en çok sorulan sorulardan biri. Benim hakikaten güldüğüm bir şey arkadaşlar. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Bir şey demiyorum ama bu biraz uyanıklığa kaçıyor bence. Uyanıklık sorusu. Pozisyon açıkken kaldıraç ayarlarsam ne olur? Şimdi arkadaşlar yine aynı şeye geliyor. Şimdi bir pozisyonun arkadaşlar karını belirleyen şey nedir? Bakın gelin hesaplayalım size. Ben bir pozisyonda kar ederken ne önemli? PNL diyor arkadaşlar. Bakın 20 kaldıraç gösteriyor. Şimdi benim pozisyonumun büyüklüğü neydi? Not almıştım. Enterprise pardon arkadaşlar. Giriş fiyat neydi? 18.049. Çıkış fiyatımı da 18.500 olarak belirleyeyim. Bak quantity yazan yer yine size'dır arkadaşlar. Yine büyüklüktür. Ne kadarlık bir pozisyon açmışım? 1 nokta. Hesaplayalım arkadaşlar. Ne kadar kar ettim arkadaşlar? 502 dolar kar ettim. Peki arkadaşlar bakın bunu gelelim 125 kaldıraca dayayalım ve bir daha hesapla diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karımız değişmiyor. Çünkü en başa gelirsek mantık şu arkadaşlar. Bir tane elma alıp 10 liraya alıp 15 liraya satmak. Yani önemli olan aldığımız elmanın büyüklüğü. Ben 1.115 BTC'yi istersem 10 kaldıraçta alayım, istersem 100 kaldıraçta alayım. Aldığım BTC miktarı eğer 1.115 tane ise bunun üzerinden para kazanırım. Şimdi gelelim soruya. Kaldıraç ayarlama sorusuna. Kaldıraç ayarlama sorusu arkadaşlar hakikaten dediğim gibi komik bir konu. Şöyle komik. Biraz işin uyanıklığına kaçıyor. Şimdi bildiğiniz üzere mobil cihazlarda arkadaşlar açık bir pozisyonun kaldıracını ayarlayabiliyorsunuz. Yani azaltabiliyorsunuz ya da arttırabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir soru geliyor bana. Diyor ki mesela ben 24 kaldıraçlı bir pozisyon açtım. Hani mobilde de bunun kaldıracını ayarlama var ya. Ben bunu 48 kaldıraca, 50 kaldıraca, 125 kaldıraca çıkarttım. Ama benim likidasyon seviyem ve karım değişmedi. Arkadaşlar tabii ki değişmeyecek. En baştan bahsettiğim gibi bakın. Hep en başta bahsettiğim gibi diyorum ama.
Sizin pozisyonunuzu belirleyen, karınızı ve likidasyon seviyenizi belirleyen şey ne? Büyüklük. Siz açık bir pozisyonda, açık bir pozisyonda kaldıracı değiştirseniz bile büyüklüğünüz pek tabii ki değişmeyeceği için sizin ne likidasyon seviyeniz değişir ne de arkadaşlar karınız değişir. Peki hocam değişen ne derseniz, bakın arkadaşlar şurada marja yatırdınız. Bakın marjine yatırdığınız para miktarı değişir. Yani kaldıracı arttırırsanız o pozisyonda yatırdığınız paranın bir kısmını dışarı çıkartıp başka pozisyonlar açma fırsatı tanır size. Kaldıracı azaltırsanız da kenarda duran paranızın bir kısmını daha oraya ilave eder. Bunun dışında hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Zaten yaramaması da gerekiyor. Düşünsenize şöyle bir şey olabilir mi? Siz pozisyon açmışsınız. İşte 1.115 bekleyecek. Ben şu an ne kadar? 170 dolar kârdayım. Ben bunu alayım hemen 48 kaldıracak çekim 2 katı 340 dolar kâra geçeyim. Açık bir pozisyonda böyle bir şeyin olması zaten arkadaşlar pek tabii ki imkansız. Bu soruyu da geçtiğimize göre şimdi hemen notlara bakıyorum. Diğer sorumuza. Önemli bir mevzu. Bu soru da değil aslında arkadaşlar. Likidasyon olma durumu. Daha önceki videolarımda da bahsettim arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın likidasyona düşmeyin. Niye düşmeyin arkadaşlar? Likidasyona düşeceğiniz zaman bir fonlama ücreti ödüyorsunuz. Fonlama ücreti de %0.5. Şimdi mesela ben likidasyona düşersem, likidasyon seviyem 11.416'ya gelirse ve likidasyona düşersem bedavadan ne kadar para ödeyeceğime bak. Yine neye göre bakacağım arkadaşlar? Size'a göre bakacağım. Bakın şimdi. 1.115 çarpı ne kadardı arkadaşlar? 18.200 diyelim. Eşittir. Ben ne kadar ödeyecektim arkadaşlar? %0.5. Bakın bölü 100 eşittir. Çarpı 0.5. Bakın tam 101 dolar fonlama ücreti ödüyorum. O yüzden arkadaşlar likidasyon seviyeniz yaklaştığında ne yapıyorsunuz? Yani şunu demek istiyorum. 11.417'de kapatsanız bu pozisyonu paranızın 100 doları sizin cebinizde kalacak. O yüzden likidasyona ne olursa olsun düşmeyin arkadaşlar. Düşeceğiniz zaman bir üst değere mesela ne kadar işte 11.416'da oluyorum ya 11.417'ye stop koyun. Eğer onu göze aldıysanız diyorum bakın göze aldıysanız ama o likidasyona düşmeyin. Çünkü çok fazla bir fonlama ücreti ödüyorsunuz. O yüzden ne yapıyoruz? Likidasyona düşmüyoruz. Şimdi yine arkadaşlar notlarımda yok ama bahsedeceğim konulardan bir tanesinde önemli bir konu bence. Şundan bahsedeyim yeni başlayanlar için. Kaldıracı işte çok fazla tapma, likidasyon seviyesinde etkileme vesaire bahsettik. Şimdi arkadaşlar bak vadeli işlemlerde işlem açarken şurayı arkadaşlar %100'e dayama gibi bir yükümlülüğünüz yok arkadaşlar. En çok burada yanılıyorsunuz. Çünkü şöyle. İşte bu benim likidasyon seviyemi çok etkiliyor. İşte kaldıraç bu yüzden çok önemli tarzında yaklaşımlarda bulunuyorsunuz. Şimdi burayı %100'e dayarsanız arkadaşlar bakın 23 kaldıraçta ben ne kadar Bitcoin alabiliyorum? 8 Bitcoin alabiliyorum. Şu anki paramla 23 kaldıraçta maksimuma dayarsam 8 tane Bitcoin alabiliyorum. Dolayısıyla 8 Bitcoin aldığımda arkadaşlar ne olacak? 1 Bitcoin almaya göre karım ve zararım daha yüksek olacak. Dolayısıyla çok daha hızlı bir şekilde likidasyona gidebileceğim diyor. Peki bunu sona dayayıp işlem yapıp da bunu gelip 75 kaldıraç yaparsam ya da 50 yapalım arkadaşlar. Şöyle bakın. 50 yaptım. Confirm dedim. Bakın. Şu an arkadaşlar 50 kaldıraçta ne kadar bir işlem açabiliyorum? Tam 18.62 tane BTC açabiliyorum. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Likidasyon seviyem daha yakın olacak. O yüzden siz kaldıracınız 50 olsun, 100 olsun, 200 olsun. Neye bakacaksınız arkadaşlar? Bakın şuradan ayarlayacaksınız. Ben bakın ne kadar açtım mesela. Ayarlarken nasıl ayarlamışım arkadaşlar? Şöyle ayarlamışım bakın. Ben 1.10'luk açacağım demişim. Hesap makinesine girmişim. Likidasyon hesabımı yaparken ne önemliydi? Büyüklüğüm önemliydi. Buraya 1.10 yazıp işte enter price'ımı da mesela şu anki değerden hesaplamışım. Bakın 11.000 dolara gelmiş. Siz her zaman zaten burada hesap makinesi var. Daha önceden dedik arkadaşlar. 150 defa şunu söyledik. Peki ne yapın?
pozisyona girmeden likidasyonunuzu hesaplayın dedik. Likidasyondaki en önemli şey de neymiş arkadaşlar? Size'miş. Dolayısıyla işlem açarken şurayı %100 yapma zorunluluğunuz yok. Aslında bunu da zaten mesela %10 tutmak 50 kaldıraçlı 10'a bölün arkadaşlar. Sizi 5 kaldıraçla işlem açtırmış gibi olmak aslında. Birçok arkadaş bunun ileri düzeyde anlamadığı için bu tür örneklerde anlatmakta fayda buluyorum arkadaşlar. Genel olarak ilk başta gelen en çok sorular cevaplamaya çalıştım. Vadeli işlemler komplike bir konu arkadaşlar. Komplike bir konu olsa da işin özü matematik arkadaşlar. Biraz daha matematiğinizi konuşturmanız gerekiyor. İşin biraz daha mantığına bakmanız gerekiyor. Birçok arkadaşım bu basit matematik problemlerini yapacak. Hatta bütün takipçilerimin bu basit matematik problemlerini yapacak yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. Sadece arkadaşlar işin özüne girmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Şeye bakıyorsunuz. Dışarıdan bakıyorsunuz. Biraz daha derinlemesine bakın arkadaşlar. Şu mantığı unutmayın. Bakın şu mantık çok önemli. Sizin karınızı, zararınızı, likidasyonunuzu belirleyecek şey şurada yazan büyüklüktür arkadaşlar. Bunu bakın defalarca söylüyorum, büyük. Siz bu büyüklüğü iyi bir şekilde ayarlarsanız, sürekli sona dayayıp 125 kaldıraca dayamazsanız arkadaşlar, likidasyonunuzu her zaman düşük tutarsınız ve ne yaparsınız arkadaşlar? Bakın güzel paralar kazanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yine merak ettiğiniz soruları alta yazın ki arkadaşlar ikinci video için, merak edilenlerin ikinci videosu için elimde bir done olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.